Gencin yurt dışına gideceğini zannetmiyorum. Vur gitsin. Bırakma. Devam. Ne zamandır yapıyorsunuz abi bu işi? 35-40 senedir ben buradayız. 1998'den beri dükkan tadilatta. Bura benim yurdum, yaşadığım yer. Kan akıtılıp alınan yer buralar. Eski modeller vesaire günümüzde kullandığımız modeller kullanıldı birçok filmde. Arkadaşlar merhabalar, Dışatlar Bay Yasko'ya hoş geldiniz. Neredeyiz? Arkamda gördüğünüz bir yerden anlaşılacağı üzere Türkiye'nin kahraman şehri Kahramanmaraş'tayız. Bu haftaki videomuzda Türkiye'deki insanlar neden yurt dışına gitmek istiyor diye soracağız. Şimdi hazırsanız Dışatlara değil, iç hatlara başlıyoruz. Aşkımız bitecek böyle giderse, bende hiç günah yok ama... Ah ulan be, ah ulan be. Şu memleket sevilmez mi be? Dondurması var, tatlısı var, fıstığı var, çerezi var, canlı müziği var, saçma binası var. Behram, bu Maraş ölünmez mi be? Ha, Maraş bizi öldürüyor ama. Baksana, İrlanda'da yaşaya gerçekten arkadaşlar güneş görmeye Maraş'a gelince her tarafım kabarmaya başladı. Bu da öyle bir anımdı ama Maraş hakikaten güzel ya. Şu an çok garip duygular içerisindeyim. İsim neydi hocam? Araf'tan. Araf'tan. Evet. Nereden buldunuz bu ismi ya? Ben seçtim. Araf'tan mı buldun? Araf'tan buldum. Ben de Yasin, memnun oldum. Memnun oldum Yasin. Soru şu hocam, Türkiye'deki insanlar yurt dışına gitmek istiyor sürekli. Sence bunun sebebi ne olabilir ve sen yurt dışına gitmek istiyor musun? Ekonomik istikrarı sağlarsak ülkede hiçbir gencin yurt dışına gideceğini zannetmiyorum. Yani gitmeyi düşüneceğini zannetmiyorum. Şimdi asgari ücreti siz daha iyi bilirsiniz. Orada da 2000 euro falan diye biliyorum. O civarda. O civarda 2000 euro. Burada da 2000 lira. Benim arabam var. 40 bin lira burada. Türkiye'de 40 bin lira ve ben bu araba için 2 sene çalışmam gerekiyor. Asgari ücretli bir işte. Ama benim arabamın geçen bir sitede denk geldi. 300 euro. Aynısı. 96 model bir Clio. 300 euro. Bu kadar ekonomik istikrarsızlığın olduğu bir yerde gençler de tabii ki daha rahat bir hayat standartına kavuşmak için bu sebepten yurt dışına çıkmayı istiyor gençler. Niye istesin Genel ki? olarak ekonomi mi? Bak yani? şu iPhone telefon 9 bin liraya aldım ben bunu. Kardeşim ben bunu asgari ücretimin yarısıyla almak dururken ya da işte 1/3'ile almak dururken 3 aylığımı 4 aylığımı ben buna harcıyorsam 5 aylığımı bunun için veriyorsam ve bu benim işime lazımsa, bana lazımsa, teknoloji bunun çağı. Uzay çağı. Yapılan binalarla övünemem. Ben dışarı sattığım ürünle övünürüm, anlatabildim mi? Ama elimizde bir şey yok ki, hiçbir şeyimiz kalmadı kardeşim. Her şeyi saman ithal ediyorsun. Yani bugün bir tarım ülkesindesin ya. Yani böyle suyunu sıksan böyle canlı çıkar, anlatabildim mi? Her şeyden bir şeyler üretirsin. Senin için ekonomik sıkıntılar olduğu için insanlar Tabii yurt dışına canım, gitmek istiyor. Tatil için falan mesela onlar... Tatile gidemiyor zaten. Asgari ücret nereye gidecek? Bak bizim Türk halkının tek bir tatil anlayışı var. Nedir biliyor musun? Giderler bir piknik alanına. Alabilirlerse, ceplerinde para olursa o gün iyi geçer. Et alabilirlerse iyi geçer. Onların tatili odur yani. Garibanın tatili ne olacak kardeşim? Nerede yaşıyorsun? İrlanda. Ben de gelebilir miyim? Sen çal, sen çal, biz götürelim seni çal. Eyvallah. Bir haber mi var yoksa yani... İnşallah ne diyordu burada? This too shall pass. Bu da geçer arkadaşlar. Her şey geçer. Ekonomi de düzelir inşallah. İşsizlik de azalır. Yeter ki biz bilinçli olalım. Hepsi gelip geçer yani. 100 yıl önce de böyle sorunlar vardı. 50 yıl önce de vardı. Ama ne oluyor? İnşallah geçecek dediğimiz gibi. Sadece bilinçli olalım lütfen. Maraş'a devam edelim hadi bakalım. Kıbrıs Meydanı Kapalı Çarşı bizi bekler, gel. Oo gel kimleri yakaladık, gel. Arkadaşlar tişörtte Kahramanmaraş yazıyor. Kahramanmaraş'ta bize her türlü desteği sağlayan Kahramanmaraş'a çok teşekkür ederiz. Bu haftaki videomuzda bize sponsor oldular. Mükemmel ağırlandık burada, mükemmel ağırlanıyoruz. Onlar da orada haber yapıyorlar. Biraz girip onların haberine dahil olalım. Gel Beram gel. Nasılsın kardeşim? Teşekkür ederiz. Hatırladın mı? Geçen sene Reels'ini çekmiştim. Hatırladım. Ha, nasılsın, iyi misin? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim. Sana bir soru soracağım. Evet. Siz de bekleyin isterseniz arkadaşlar. Olur, tamam. Buyur. Sence yurt dışı mı Türkiye mi? Türkiye. Neden Türkiye? Tarihi eserleri Evet. ve turistik gezecek yerleri, Evet. Karadeniz bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz bölgesi, Maraş. Doğu bölgesi. Kahramanmaraş'ımızın gezilecek yeri tarihi kapalı çarşı olsun, yeraltı çarşısı olsun, demirciler çarşısı olsun, bakırcılar olsun. Yani vesaire. Sen ne satıyorsun şu an Biz burada? meyan kökü satıyoruz. Yani Maraş dilinde mayam şerbeti. Bunu bilmeyen çok insan var. Yurt dışını geçtim, Türkiye'de çok fazla insan var bu bilmeyen. Bölge bölge il bilen yerlerimiz var yani. Ya ben- Kahramanmaraş'ımız, Şanlıurfa. Şimdi şöyle söyleyeyim ben sana. Bunu içen ölümünü içer. İçmeyen insanlar zorlarsa bir müddet sonra kendi gönlü ister. Hadi ya. Evet. Deneyim mi Behram bir tane? Yani denerseniz bir ikram edebilirim yani. Ufak bir iki versene ya. Şimdi Şöyle takdim edeyim. Ben sana şunu söyleyeyim. Bunu ard ardına yudumlayacaksın.
Bunu yudum yudum içersen sana tuhaf gelebilir. Bunu şat vuracaksın. Şat mı vuracağım? Şat vuracaksın. Oo bir dakika. Yani kesinlikle şiddetle tavsiye ederim. Evet. Çok heyecanlı bir dakika. Vur gitsin. Bırakma. Devam. Evet. işte bu. Afiyet olsun. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Kardeşim teşekkür ederim. Eyvallah. ederim, ne demek. Emeğine sağlık. Sağ olun. Görüşürüz. Teşekkür ederiz. Bir şey yapar mısın? Ballı ya. Yapabilir. Ballı. Var mı içenler? Bak ama şu an var ya bak ağzıma o kadar güzel bir tat geldi ki şu an. İçerken biraz sıkıntı oluyor. Tadı garip geliyor ama çok soğuktu. Dişimi yaptırdım ya şimdi. Dolgu var. Bayağı bir zorladı, sızladı. Ama şu an ağzımda harika bir tat var ve hiç gitmiyor. Tadı sonradan geliyor değil mi? Aynen. Bir tane amca vardı. Buyum Miami içilir mi? Neyse. benim dedem. Dedem mi? Evet. Vallahi mi? Kuşaktan kuşağa, dededen toruna gelen. Vay be kardeşim ya. Soyumuz yürüyecek. Nasıl yürüyecek? Gelecek nesillere de bunu alıştırıyoruz ki yani sizin gibi gençler veya da bizim gibi gençler yaşıtlarımıza soyumuz yürüsün diye. Arkadaşlar bu bina neden önemli? Bu bina Kahramanmaraş'ın simgesi. Hatta şu an sizden bir şey rica edeceğim. Hemen gidin Google'a dünyanın en saçma binası yazın. Karşınıza bu bina çıkacaktır. Yıllar önce yapılmış bu bina. Ne için kullanılıyor tam bilmiyorum ama altta 3 kat var. Ortası tamamen boş. Üstte de 4 kat var gördüğünüz gibi. Bir işe yaramıyor ama galiba 3-4 ay sonra yıkılacakmış aldığım haberlere göre. Resmi karar alınmış. Belki de bu binayı sizin son görüşünüz olabilir. Benim de son görüşüm olabilir. O yüzden Maraş'ın bir simgesiydi artık. Umarım yerine güzel bir şeyler yapılır. Abi Türkiye mi yurt dışı mı? Şimdi yaşadığın yere bağlı. Biz Türkiye'de yaşadığımız için bizim için Türkiye'dir. Evet. Yani Peki yok, yurt dışına gitme gibi planın var mı? Yok hiçbir zaman olmadı. Öyle bir şeyim olmadı. Yani Biz çok şimdi- insan abi yurt dışına gitmek istiyor Türkiye'de. Sence bunun Ama sebebi? şimdi o ekonomik şartlardan. Yani belki her insanın görüşü farklıdır. İnsan yani daha rahat yaşamak için de gidebilir. Genel olarak ekonomi mi? Başka bir şart mı? Genelde ekonomidir. Yani şimdi ekonomik şartlar oranın sosyal şartlar biraz daha farklı olduğu için Evet. insan tercih ediyor abi yurt dışını. Devamlı da yaşayan bir insanla burada yaşanazdı. Oraya alışmıştır. Biz buraya alıştık. Abi ama orada şöyle bir şey var. Şu paça yok orada ya. Evet oraya yani bizim memleket olarak da Türkiye olarak paçamız var, dondurmamız var. Yani Vallahi memleket olarak yani. yemek kültürümüz daha iyi. Kesinlikle. Ya şu Türkiye anda olarak Türkiye'deki öyle yemek bir kültürü. kokuyor ki burada zaten. Tabii Türkiye'deki yemek kültürü daha iyidir. Burada bir aile ortamı var. Orada o da yok. Eşi dostu ziyaret etme. Mesela burada bir çıktığı zaman esnafları ziyaret edersin, arkadaşları ziyaret edersin. Orada bu kadar bu şey yok. Orada da böyle yemek kültürü yok. Ha mesela bizim paşa var. Abi paçayı anlat Paça bize var. biraz ya. Vallahi şu an var ya. Paşa bizim burada işte kelle etinden yaparız. Ayaklarda ayak, kelle eti bunlarla yaparız. Bizim kendi sumak ekşimiz var. Orijinal kendi suyuyla beraber yaparız. Biz terbiye yok. Normal paça. Ben çünkü her Maraş'a Evet. geldiğimde kesinlikle burada bir defa içmeden gitmiyorum. Evet yani burada bizim küçük ev olarak buranın paçasını hiçbir yerde bulamazsınız. Ne zamandır yapıyorsunuz abi bu işi? 35-40 senedir ben buradayız. Sence Türkiye mi yurt dışı mı? Tabii ki de Türkiye. Neden Türkiye? Havası, ahlak, vatan, sevgi falan hepsi var zaten Türkiye'de yani. Türk'ün Türk'ten başkası yok ya abim, duyuyor musun? Peki birçok insan Türkiye'de yurt dışına gitmek istiyor. Birçok insan. Sebebi ne olabilir sence? Sıkıldıkları için macera, aksiyon, başka bir sebebi yok yani bunun. Başka bir sebebi yok mu? Yok tabii ki de. Ekonomi, eğitim. Yok alakası yok yani. Sıkıldığı için, gezmek için başka bir sebebi yok yani. Ekonomikle falan hiç alakası yok bu işin. Allah. Peki sen gitmek istiyor musun yurt dışına? Vallahi ben yani yurt dışına gitmeyi tercih etmiyorum. Yani Türkiye'den de memnunum, memleketimden ayrı memnunum. Öyle bir düşüncem de yok. Peki burada siz çalışıyor musunuz, size mi ait? Çalışanım ben. Burası zaten Kahramanmaraş'ın en meşhur tatlıcılardan ilki yani. 1998'den beri dükkan tadilatta yani. Ayaküstü herkes yiyeceği tatlıyı alır buradan. Evet. Tatlısını yer, meyve suyunu falan içer. Ben şunu yedim der, ücretini öder, çeker gider. Peki en güzel tatlının hangisi burada? Burada fıstık dolamam var. Tatlılarımın her biri ayrı birbirinden güzel. Burada havuç dilimim var, tereyağlı fıstıklı. Burada fıstıklı kadayıf dolmam var. Burada Şam tatlım var. Burada Hindistan ceviz dolması var. Bu sadece bizde var. Yani biz bunu çıkarttık sonra öyle gitti. Burada kaymaklı midye tatlım var. Ceviz sarmam var. Bu da aynı zaten kadayıf dolma. Bu fıstıklı taş kadayıf. Bu cevizli taş kadayıf, lokma, kıvrım vesaire tulumba falan. Vay be. Peki hangisini tavsiye edersin? Ben onu yiyeceğim şu an. Berhan istiyor musun? Sen tatlısın abi. Hindistan cevizini seversen tavsiye ederim. Fıstık yiyeceğim diyorsan hiçbir katkı madde yok. Tamam ben bu üzerinde. Hindistan cevizini deneyeceğim ya. Bir tane alabilir miyim abi? Vay be. Size de vereyim mi abi? Yiyeceğin önemli. Yiyeceğin kalite önemli. Nasıl tadı? Bu tatlı, bu yemekler harika bir şey. Ve burada bir de güzel bir şey. Duydun mu Berhan ne dediğini? Açık büfe.
Ben geliyorum buraya tak 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 istediğimi yiyorum, diyorum ki ben bundan yiyeyim. İsterse adam yalan söyleyebilir. Bir tane yedim der, 3 tane yer değil mi? Tabii ki. Ama güven odaklı çalışıyorsunuz. Aynen, O çok aynen. güzel bir şey. Farklı bir kültür yani. Umarız daha sık geliriz. Daha sık umarım İnşallah daha... beklerim yani. Yerimiz belli, kalitemiz belli, ismimiz falan her şeyimiz belli bizim burada. Sence Türkiye mi, yurt dışı mı? Türkiye. Neden abi? Bura benim yurdum, yaşadığım yer. Kan akıtılıp alınan yer buralar. Burada yaşamamız lazım. Ha eksiğimiz ne? Eksiğimiz işsizlik şu anda. Ha burada işsizlik yok. Maraş'ta fabrika çok, tekstil şu bu. Ama millet dışarı gitmek istiyor. Bir de burada döviz hesabı var. Bunlar var. Geçim derdi var. Türkiye bir krizde, biliyorsunuz, dememize gerek yok. Bu krizi atlatmak hepimizin elinde ama olmuyor işte. İnsanlar yurt dışına gitmek istiyor sizin de söylediğiniz gibi. Evet. Bunun sebepleri ne olabilir? Ekonomi, tamam, ekonomiyi söylediğiniz. Başka? İşsizlik. Herkes üniversite mezunu ama iş yok. Herkes devletten bekliyor işi. Kendi yaratmıyor, bulmuyor. 15 yaşındaki çocuğu hangi esnafa vereceksin? Okuyacağım. Benim babam da okumuş, ilkokul mezun ama 5 kardeşi okutmuş, adam etmiş. Bugün sanayide çalışanların hepsi Suriyeli. Afganistan da geliyor, nereden geliyorsa. Bunların hepsi bize sorun çıkaracak ileride. Şimdi değil, ileride çıkar bu sorunlar. Çıkaracağını düşünüyor musun abi? Tabii çıkar. Peki siz burada ne iş yapıyorsunuz abi? Kısaca ondan bahseder misiniz? Ben dedemin mesleğini yapıyorum. Şaşırma yalnız dediğime. Ben öğretmenim, ben müdürüm, ben baş mavinim, ben müdür yardımcısıyım. Emekli oldum, 36 yıl devlete çalıştım. Babamın mesleğini devam ettiriyorum şu anda. Yok, yani yeriden gelen yok. Yetişen yok. Şu esnafa 70 yaşındaki adam arabayı yükleyip getiriyor sanayiden. Çırak var mı? Çırak yok. Nerede bu çıraklar? Adam okuyacak. Üniversite. Ay bugün her tarafta üniversite var. Ne iş görüyor? Hiçbir iş gördüğü yok. Demin bir mimar vardı. Ne yapayım? Gezeyim diyor. Mimar olmuş adam. Onun için devlet kapısına girmek istiyor. Herkes devlet kapısına girmedi. O da neyle oluyor? Torpille oluyor. Onu da biliyorsunuz. Ben içeri fazla girmeme gerek yok yani. Sizin abi evlat var mı? Çocuk? 3 tane. Onlar devam ettirmek istiyorlar. Hayır. Onlar meslek sahibi. Büyük çocuğum hemşire. İstanbul'da. Evet. Ortancılı öğretmen. Spor yöneticisi, öğretmen. O atanamadı bu torpil yüzünden. Küçük bir de kızım var. O da doktor çıktı bu sene. O da tayin bekliyor. Çok iyi. Evet. Yani sizden sonra artık bu mesleği yapacak olan yok. Yok bitti. Ben bırakayım şu anda biter. Abi çok kötü bir şey bu ya. Gerçekten kötü bir şey bu. Çünkü ben zaten Maraşlıyım ben de. Buralarda büyüdüm. İşte şu Evreç görünce bir duygulandım yani. Bizim annelerimiz bunlara ekmek hala yapıyorlar ama hani böyle 10 yıl sonra 20 yıl sonra bunlar yok olabilir yani. Bu hepsi yok olacak. Buraya mahsus değil. Şu bakırcılık da yok olacak. Çünkü yeriden gelen yok. Bir genli var, 2 tane de genliyle beraber çalışanlar. Ondan sonra çırak yok. Çırak bulamam. Niye bulamam? Okuysa okusun, okumaysa verilmez daha gitsin. Anne babaya diyeyim ben bunu. Yazık günah ya bu gençlere. Hepsi boş geziyor. Balıcı, sigaracı, bilmem neci, kız peşinde, şu peşinde, bu şekilde. Sen o zaman ne yapan? Ha ben Avrupa'ya gideyim de işte zengin olmayı düşünüyorum. Dolar 1000 lira. Bunun için uğraşıyorlar. Ha orada ne var? Hiçbir şey yok. Türkiye'yi sevmiyorlar ki Avrupa. Abi selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi, nasılsınız, iyi misiniz? İyi, sizler de iyisiniz inşallah. Biz deyiz çok. İsim neydi abi? Adım Mehmet Kopar. Mehmet abi burada çok güzel bir iş yapıyorsunuz gerçekten ya. Çok teşekkür ederim. Çünkü yurt dışında çoğu büyük firmalarda, büyük filmlerde evet, Maraş'ta üretilen bu çarıklar kullanılıyor. Evet, Osmanlı dönemine ait eski modeller vesaire günümüze kullandığımız modeller kullanıldı birçok filmde. Hangi filmler abi, söyleyebilir misiniz? Truva, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi filmlerde kostüm olarak vesaire olarak bizim atalarımızın giydiği modeller tercih edildi, kullanıldı. Abi bu çok büyük bir şey ya. Düşünsene, Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter hepsinde giyilen çarıklar bu dükkandan gidiyor yani. Tabii ki bizim ecdadımızın, bizim kültürel, tarihel zenginliklerimizin yabancıların örnek alması, bizim de örnek almamamız büyük bir ayıp. Büyük bir ayıp tabii ki. Kesinlikle. Yani onlardan filmde giyildiğini duyaraktan gelip alışveriş yapanlar var. Ne yazık ki kendi ecdadımızda övünüp de alan yok. Bu da çok Avrupa'ya ve yurt dışına ne kadar özenti olduğumuz bir toplumu olduğunun en bariz örneği zaten. Peki abi, insanlar yurt dışına gitmek istiyor. Çok fazla insan, özellikle genç jenerasyon. Evet. Bunun sebebi ne olabilir? Çok aşırı rahat şu anda gençlerimiz. Ailelerin vermiş olduğu rahatlık diyelim. Evet. Okuma anlamında, geliştirme anlamında. Ben 42 yaşındayım. İlkokulda okudum. 2 meslek edindim. Bu benim aile mesleğim. Ben kendimden örnek vereyim. Biz donanımlı bir halde yetiştik. Bir meslek olmasa dedik şunu yaparız dedik. Okumasak da dedik. Şu anda çocuklar okuyor ve okuduğu bölümün kıymetini bilmiyor.
ve onu da geçtik. Bir hedef yok. Sadece okul okumak için okunuyor. Vasıflı bir okul okumadıkları için de mezun olduktan sonra iş imkanları yok. Başka bir meslek edindirme de yok. Yurt dışı özentiliğine gelince yurt dışında zannediyorlar ki şartlar daha kolay. Hayır, hiç gitmemişlerdir. Bazı özentiler vardır. Veyahut da sosyal medyadan, YouTube'dan orada hayatın daha rahat olduğunu vesaire empoze eden şeyler vardır, videolar vardır, şartlar vardır. Ona göre oraya gidersek iş garantidir. Hayır, kesinlikle oraya giderlerse orada daha da üst seviyede olmaları gerek. Orada tutunabilmeleri için. Yani o ön yargı bence. Arkadaşlar bu sokak gerçekten emek kokuyor. O kadar güzel tarih yaşatılıyor ki burada. Hakikaten o abinin dediği gibi eğer belki bu jenerasyon giderse bu tarih belki yok olacaktır değil mi Eren? Burası mükemmel bir yer, mükemmel. Yani buram buram tarih kokuyor derler ya. Hakikaten de burası buram buram tarih kokuyor. Yani baksanıza her tarafta bin bir türlü işler. Hocam selamünaleyküm. Selam. İsim neydi? Halis Güngör. Halis nasılsın kardeşim? Halis kardeşim. Çok şükür abi, sizi sormalı. Biz iyi, çok teşekkür ederim kardeşim. İrlanda'dan geliyoruz, yurt dışından. Evet abi. Maraşlıyız, aslında buradayız. Burada büyüdük. Sana şu soruyu soracağım. Türkiye mi, yurt dışı mı sence? Hangisi? Türkiye abi. Neden? Abi insanın memleketi gibi yoktur yani. Ne olursa olsun herkesin memleketinde daha rahat, daha güvenli bence. Değil mi? Yurt dışında imkan ne kadar daha farklı olsa da her zaman ben memleketim derim. Peki sana şunu söyleyeceğim. Evet abi. Birçok Türk genci yani hatta araştırmalara göre Türkiye gençlerin %80'i yurt dışına gitmek istiyor. Sence bunun sebebi ne olabilir? Sen bunu haklı buluyor musun? Abi ya çoğu kariyer için ya da daha büyük, daha iyi yerlere gelmek için gitmek istiyor ama ben öyle düşünmüyorum. İnsan olduğu yerle daha mutlu olabilir. Daha elindekiyle yetinirse daha iyi olur. Bizimkiler biraz daha gözü nasıl diyeyim, daha iyi imkanları olduğunu düşünüyor ama öyle olabilir ama gene de ben ülkemi tercih ediyorum. Evet. Peki abi. Halis kardeşim burada çalışıyorsun sanırım. Evet abi. Bu sokağı tanıtır mısın? Bu sokak hakikaten çok önemli bir sokak. Burada derken tarih yapılıyor. Evet. Ben 7. senem burada abi. Evet. Ya benim ustam 72 yaşında. Doğma büyüme Maraşlı o da. Yani bu sokak hakikaten emek kokuyor. Sanat kokuyor, zanaat kokuyor. Burada çok büyük ustalar yetişmiş. Türkiye'nin birçok yerine de ithalat, ihracat yapıyoruz. Yurt dışı da dahil buna. Sen ne iş yapıyorsun burada? Ben işleme yapıyorum bakın. Çaydanlık, sürahi, kayık falan her şeyi sadece işleme yapıyorum. İşleme. Nerede? Gösterebilir misin bize biraz? Tabii burada dükkan. Gel bir bakalım bir gel. Necati Usta selamünaleyküm. Nasılsın usta, iyi misin? İrlanda'dan senin için geldim, yurt dışından. Dediler ki Necati Usta namı büyük ustalardan. İşlemeler yapıyoruz. Yani bir sadece desenini yapıyoruz. Artık kalayı falan da farklı yerlerde oluyor. Bunu elle yapıyorsunuz değil mi? Evet abi. Şimdi şöyle gördüğünüz şekilde bu halde oluyor. Vay be, Behram bakar mısın ya? Daha farklı şekiller oluyor. Böyle şeyler, tabelalar yaptığımız oluyor. Bu harika kardeşim ya. Peki memnun musun yani? Böyle devam ederim diyor musun böyle? Çok memnunum abi. İşimi çok seviyorum. Çok da memnunum. İnşallah her zaman yapacağım. Ben sana gerçekten çok teşekkür ediyorum çünkü bir Maraşlı olarak bu kültürün devam etmesini ben çok canı gönülden istiyorum. İnşallah sen ve senin gibiler de bunu devam ettirecektir. Necati Usta sağ olsun seni yetiştiriyor. Allah razı olsun ondan. Necati Usta beni alır mısın yanına çırak olarak? Seni çırak olarak şöyle baktım abi, senin sakalların büyümüş, sen ne yapayım beni de ver sonra. Yok. Yok estağfurullah, bize el kalkmaz bir ya. Şeref duyarım. Allah razı olsun. Ustam teşekkür ederim, kolay gelsin, Allah razı olsun. Evet arkadaşlar, dediğimiz gibi Maraş'ın buram buram tarih kokan sokağındayız. Buradaki insanlar bu tarihi yaşatmaya çalışıyorlar ve bunu yaparken o kadar mutlular ki. Gördüğünüz orada Halis kardeşimin dediği gibi, çünkü onlara göre bu kültürün, bu mirasın yok olmamasında onlar çok büyük pay sahibi. Biz de bu haftaki videomuzda size bunları göstermeye çalıştık. Siz videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve zili açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Memleketten selamlar. Sanma ki bu dünya sana kalacak. Senin de gençliğin elbet solacak. Her kişi kendine yar olur sanma. Yine benim sana tek yar olacak. Yine benim sana tek yar olacak. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Aşkımız bitecek böyle giderse.